Ortak Türk ordusunun ayak sesleri duyulmaya başladı bile. Kim bilir, belki de geleceğin en büyük askeri ittifakı Türk dünyasının omuzlarında yükselecek. Ziya Gökalp'in "Türk milleti bir vücuttur, her organı diğerinin sağlığıyla ilgilidir" sözü Türk dünyasının ortak bir ideal etrafında birleşme gerekliliğine işaret ediyor. Sovyetler Birliği'nin çöküşü sonrası Türk devletleri ekonomik ve siyasi anlamda zorlu bir yeniden yapılanma sürecinden geçerken savunma sanayi ve askeri işbirliği alanında da önemli engellerle karşılaştılar. Ancak Türk Devletleri Teşkilatı'nın ortak tatbikatları ve stratejik ortaklıkları bu devletlerin dünya sahnesindeki yerini daha sağlam bir temele oturtuyor. Güçlü bir ordu, milletin bağımsızlık teminatıdır. Bu içeriğimizde Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde savunma alanında atılan adımların, ortak tatbikatların ve askeri işbirliği anlaşmalarının önemine dikkat çekeceğiz. GZT'yi takipte kalın. Sovyetler Birliği'nin dağılması Türk Cumhuriyetleri için büyük bir dönüm noktası oldu. 1991'de bağımsızlıklarını ilan eden bu ülkeler kendi askeri ve savunma sistemlerini kurma yolunda önemli zorluklarla karşılaştılar. Çünkü SSCB döneminde Türk Cumhuriyetlerinin kendi ordularını kurmaları yasaktı. Bu ülkelerin askeri yapıları Moskova'nın kontrolü altında merkezi bir sistemle yönetiliyordu. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Türk Cumhuriyetleri bağımsızlıklarını ilan ederek kendi ordularını kurma yolunda adımlar attılar. Ancak bu süreç sanıldığı kadar kolay değildi. Öncelikle savunma altyapısı yetersizdi. Eski Sovyet ordusunun bir parçası olarak Türk Cumhuriyetleri çeşitli askeri tesis ve envanterlere sahipti. Ancak bu tesisler çoğunlukla Moskova'nın kontrolündeydi ve bağımsızlık sonrası bunların yönetimi ve bakımı sorunlu hale geldi. İkincisi, yeni kurulan ordular finansal kaynak yetersizliğiyle başa çıkmak zorundaydı. Bu da eğitim programlarının ve modernizasyon çabalarının sınırlı kalmasına neden oldu. Bu zorlukların üstesinden gelmek için Türk Cumhuriyetleri ortak askeri işbirlikleri ve anlaşmalar imzalayarak dayanışma göstermeye çalıştılar. Örneğin 1992 yılında Rusya'nın önderliğinde kurulan Kolektif Güvenlik Antlaşması örgütü, eski Sovyet ülkeleri arasında askeri işbirliğini artırmayı amaçlıyordu. Rusya içinse bu askeri ittifak bölgesel hakimiyetini sürdürmenin başlıca aracıydı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından eski Sovyet Cumhuriyetleri askeri envanter ve savunma sanayi konularında Moskova'nın baskısıyla karşı karşıya kaldılar. Moskova, Sovyet dönemine ait askeri varlıklar üzerinde hak iddia etti. Bu durum askeri envanterin mülkiyeti konusunda sorunlar doğurdu. Örneğin Kırgızistan elindeki envanterin bir kısmını Rusya'ya devretmek zorunda kaldı. Kazakistan ve Özbekistan'da askeri teçhizatların devri ve yeniden yapılandırılması süreçlerinde Rusya ile sorunlar yaşadı. Bu süreçte her bir ülkenin durumu ve stratejileri farklılık gösterse de genel olarak Moskova'nın baskılarını aşma çabası ön plandaydı. SSCB'nin çöküşü sonrası topraklarının %20'si işgal edilmiş bir ülke ve gaspçı Ermenilerin saldırıları karşısında terk edilmiş bir millet. Sadece Transkafkasya'nın değil, SSCB'nin de en güçlü askeri üsleri Azerbaycan'da bulunuyordu ve bunların çoğu Alahit'te, yani özel askeri birliklerdi. Sadece askeri üsleri değil, aynı zamanda Sovyet ordusunun Azerbaycan'da büyük mühimmat depoları da vardı. Burada büyük bir ordunun konuşlandırılmasının nedeni Azerbaycan'ın Türkiye Cumhuriyeti ve İran'la komşu olmasıydı. Azerbaycan'ın bağımsızlık sonrası en büyük askeri sorunu Karabağ'dı. Ermenistan'la yaşanan bu sorun 1990'ların başında tam ölçekli bir savaşa dönüştü. Bu süreçte Azerbaycan ordusu eski Sovyet envanterine ve askeri yapılanmaya dayanıyordu. Ancak bu yeterli değildi ve birçok eksiklik yaşandı. En büyük askeri üslerin Azerbaycan'da olmasına rağmen 1990 yılında Kanlı Ocak olarak bilinen gece Sovyet birlikleri Bakü'ye saldırarak yüzlerce insanın hayatına son verdi. Sovyet liderliği 20 Ocak katliamına ilişkin bilgi ablukası oluşturmak amacıyla Bakü'deki televizyon stüdyosunu havaya uçurdu. Amacı yaptığı vahşetin gün yüzüne çıkmasını gizlemekti. Çok ilginç bir detaya dikkat çekmek istiyorum. Sovyetler tüm Sovyet Cumhuriyetlerinde Türklere ordu kurmasını ve yasa dışı silah depolamasını yasaklasa da 1990 yılında bu kararın Ermenistan'da ve Dağlık Karabağ bölgesinde geçerli olmadığını duyurdu. Sebebi gayet açıktı. Azerbaycan Türklerine karşı soykırım yapmak, Azerbaycan'ı bölmek ve bu şekilde tüm bölgede hegemonyayı sürdürmek. Rus birlikleri ülkeyi terk ederken havaalanlarından birinde helikopterleri yaktılar.
Diğer askeri mühimmatları ise yok ettiler. Hazar donanmasına ait gemilerdeki teçhizat ve tüm kıyı tesisleri hasar gördü. Ve bu da yetmezmiş gibi Rusya Dağlık Karabağ'da S-300 ve Tayfun füzeleri konuşlandırdı. 1992 yılında Minsk görüşünde eski Sovyet ülkeleri milli ordu kurmak istediklerini belirterek eski Sovyet ordusunun mirasından paylarını talep ettiler. Daha sonra Azerbaycan savunma bütçesini artırmaya başladı ve petrol gelirlerini kullanarak askeri modernizasyona yöneldi. Türkiye ile askeri işbirliğini artırarak modern silah sistemleri ve savunma teknolojileri satın aldı. Azerbaycan, Güney Kafkasya'da askeri güç bakımından rakiplerinin önünde yer alıyor. Savunma bütçesi, askeri teçhizat bakımından ve daha iyi donanımlı ve eğitimli olması açısından da şanlı Azerbaycan ordusu 2024 itibarıyla küresel ordu sıralamasında 59. sırada yer alırken Ermenistan ve Gürcistan daha alt sıralarda. SSCB'den kalan geniş nükleer ve askeri varlıklar Kazakistan'ın en büyük sorunu oldu. Semipalatinsk nükleer test sahası gibi büyük askeri tesisler ülke topraklarında bulunuyordu. Semipalatinsk test sahası poligon olarak da bilinir ve Sovyetler Birliği döneminde nükleer silah denemelerinin başlıca gerçekleştirildiği yerlerden biriydi. Bölgenin ciddi radyasyon riski altına girmesine yol açmıştı. Bağımsızlık sonrası Kazakistan nükleer silahlardan arınmayı tercih etti ve 1993'te bu silahları Rusya'ya iade etti. 7 Mayıs 1992'de Nursultan Nazarbayev, Kazakistan'da bağımsız silahlı kuvvetlerin kurulmasına ilişkin kararname imzaladı. Nazarbayev, Sovyet, Amerikan, Avrupa veya Asya modelleri yerine kendi askeri yapısını geliştirme kararı aldı. Sonuç olarak Kazakistan Silahlı Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Hava Savunma Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri olarak 3 ana kola ayrıldı. Ülke savunma sanayisini geliştirme konusunda adımlar atarak askeri üretim tesislerini modernize etmeye başladı. Diğer Türk devletleriyle ortak askeri tatbikatlar düzenledi. Çin ile de savunma işbirliğini artırarak sınır güvenliği ve terörle mücadele konularında anlaşmalar yaptı. Sıralamada Kazakistan'ın askeri gücü 62. sırada yer alıyor. Kırgızistan'ın bağımsızlık sonrası en büyük askeri sorunu yetersiz askeri altyapı ve finansal kaynakların eksikliğiydi. Bu zorluklar savunma politikalarının geliştirilmesini ve modern bir ordu kurma çabalarını ciddi şekilde engelledi. Dönemin önemli açıklamalarından biri Kırgızistan'ın ilk savunma bakanı Mirzakan Subanov'un ifadeleriydi. Subanov 1993'te ülkenin askeri güçlerinin modernizasyonu ve yapısının geliştirilmesi için gereken desteğin eksikliğini vurgulamış, özellikle ülkenin Sovyet döneminden kalma askeri varlıklara bağımlı olduğunu belirtmişti. Özellikle 1999'da Batken olayları olarak bilinen sınır çatışmaları Kırgızistan'ın savunma konusundaki zayıflıklarını gözler önüne serdi ve dönemin savunma bakanı Esen Topoyev orduyu modernize etme ihtiyacını tekrar gündeme getirdi. Bu olaylar radikal grupların Kırgızistan'ın Batken bölgesine sızmasıyla başladı. Kırgız hükümeti bölgedeki güvenliği sağlamak ve militanları püskürtmek için askerlerini seferber etti. Ancak savunma sistemindeki eksiklikler ve bölgesel tehditlere karşı yetersizlik nedeniyle çatışma haftalarca sürdü. Batken olayları Kırgız Silahlı Kuvvetleri'nin savaşa hazırlığı açısından ciddi bir sınav haline geldi. O yıllarda Kırgızistan uluslararası terörün hain saldırısına ilk maruz kalan ülkelerden biriydi. 1992 yılında ulusal ordu kuruldu. Kırgızistan ayrıca Manas hava üssü, ABD ve NATO'nun Afganistan operasyonları sırasında stratejik öneme sahip oldu. Kırgızistan 2024 yıllık küresel ordu sıralamasında 100. sırada yer alıyor. SSCB'nin dağılmasından sonra Özbekistan özellikle sınır bölgelerindeki istikrarsızlık ve Afganistan'daki güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya kaldı. Afganistan'daki iç savaş, Taliban'ın güçlenmesi ve sınır ötesi terör tehdidi Özbekistan için önemli bir güvenlik sorunu yarattı. 1991'de Özbekistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı'nın kurulmasına ilişkin kararname imzalandı ve Rüstem Ahmedov ilk Savunma Bakanı olarak atandı. Özbekistan Silahlı Kuvvetleri öncelikle 1992 yılında kaldırılan eski Türkistan askeri bölgesi temelinde oluşturuldu. Özbekistan'ın savunma politikası bu tür tehditlerle başa çıkmak amacıyla bağımsız bir yön izlemeye yöneldi. Bu kapsamda ülke diğer ülkelerin aksine 1999'da Kolektif Güvenlik Antlaşması örgütünden çekildi. Özbekistan Kolektif Güvenlik Antlaşması örgütünden çıkmasının ardından askeri açıdan daha esnek ve ulusal çıkarlarına uygun ittifaklar arayışına girdi. Bu durum Özbekistan'ın 2005'te ABD ile savunma işbirliğini artırmasına sebep oldu. Dünyada küresel ordu sıralamasında 64. sırada yer alıyor.
Türkmenistan SSCB'den miras kalan kapalı bir askeri sisteme sahipti. Bu durum bağımsızlık sonrası Türkmen askeri kuvvetlerinin modernizasyon çabalarının sınırlı olmasına yol açtı. Ülke tarafsızlık politikasını sürdürdü veya askeri ittifaklara katılmaktan kaçındı. Türkmen liderleri tarafsızlık politikası gereği askeri harcamaları artırmama kararını savundu. 1992'de Rusya ve Türkmenistan Savunma İşbirliği Anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre Rusya, Türkmenistan'ın güvenliğinin garantörü oldu ve eski Sovyet birliklerini Türkmen ordusuna devretmeye başladı. Sınır birlikleri, hava kuvvetleri ve hava savunma birimleri Rus komutası altında kalırken diğer unsurlar 10 yıl içinde Türkmen tarafına devredilecekti. Bu durum özellikle Afganistan'dan gelen güvenlik tehditlerine karşı ülkenin savunma kapasitesinin yetersiz olduğu eleştirilerine neden oldu. Rusya, Türkmen ordusuna askeri teknik destek sağladı ve Türkmen topraklarında konuşlanma karşılığında tazminat ödemeyi kabul etti. Türkmenistan ise ortak birimlerin bakım ve tedarik masraflarını üstlendi. 1993'te iki ülke sınır güvenliği ve Türkmen topraklarındaki Rus askeri personelinin statüsü hakkında anlaşma imzaladı. 2000 yılına kadar Rus sınır muhafızları Aşkabat'ın talebiyle ülkeden çekildi. Türkmen yönetimi askeri kontrol ve yapılanmayı tamamen kendi üzerine aldı. Bu bağlamda Türkmen lider Saparmurat Niyazov, Afganistan'daki iç karışıklıkların Türkmenistan'ı tehdit etmediğini vurgulasa da uluslararası medya ve uzmanlar Türkmenistan'ın bağımsızlık sonrası dış tehditlere karşı savunma stratejisinin yetersiz olduğunu açıkladı. 2023 yılı itibarıyla Türkmenistan küresel ordu sıralamasında 101. sırada. Son yıllarda Suriye, Karabağ ve Rusya-Ukrayna savaşları gibi çatışmalar Türkiye'yi savunma sanayinde önemli bir konuma taşıdı. Türkiye'nin 2004'te 248 milyon dolar olan savunma ihracatı 2024'te milyar dolarlık seviyelere ulaştı. Türkiye, Kazakistan gibi ülkelerle modern silah ve zırhlı araç üretimi, insansız hava araçları ve savunma sistemleri konusunda ortaklıklar kurdu. 2011'de Aselsan ve Kazakistan işbirliğiyle elektrooptik cihazlar ve uzaktan komutalı silah sistemleri üreten Aselsan Mühendislik kuruldu. Otokar ise Kobra zırhlı araçları ve diğer askeri ürünlerin ihracatı ve ortak üretiminde yer aldı. Kazakistan 2021'de Anka İHA'ları envanterine kattı ve 2022'de TUSAŞ'la yerel üretim için anlaşma sağladı. Ayrıca Tulpar ve Arma gibi yeni nesil araçları test eden Kazakistan, Türk savunma sanayinin bölgedeki etkisini daha da artırdı. Türkmenistan 2010 sonrası dönemde Türkiye'nin en büyük silah müşterilerinden biri haline geldi. Türk savunma sanayinin önde gelen şirketlerinden Otokar ve BMC, Türkmenistan'a Kobra, Ural, Amazon, Vuran ve Kirpi gibi zırhlı araçlar sattı. Aselsan ise BTR termal görüş sistemini donattı. BTR-80 zırhlı muharebe araçlarını Türkmen envanterine kazandırdı. Deniz kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla Türkmenistan, diğer sandan Tuzla sınıfı 10 karakol gemisi, hızlı müdahale botları ve çeşitli deniz platformları satın aldı. Bu araçlarda Aselsan'ın Stamp, Gökdeniz ve Roketsan'ın DSH roket sistemleri yer aldı. 2021'de Türkiye, Türkmenistan için 92 metrelik bir korvet üretti. Özbekistan, Türkiye ile askeri işbirliğini yalnızca teçhizat alımıyla sınırlı tutmayıp ortak üretime de yöneldi. 2017'de Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Türkiye ziyareti sırasında Türk Nurol Makina ve Özbek Uz Avto şirketi arasında 24 adet hazır Ejder Yalçın zırhlı araç alımı ve Özbekistan'da 1000 adet aracın ortak üretimi için anlaşma imzalandı. 2019'da ilk 24 araç teslim edildi. Aynı yıl Özbekistan Türkiye'den toplam 6 milyon dolarlık savunma ürünü ithal etti. 2020'de Türkiye ve Özbekistan arasında askeri mali işbirliği anlaşması imzalanırken 2022'de Özbek Savunma Bakanı Korgeneral Bahadır Kurbanov Türkiye'yi ziyaret ederek Bayraktar şirketi ile İHA ve SİHA alanında işbirliği görüşmeleri yaptı. Bağımsızlıktan bu yana Türkiye'nin en yakın müttefiklerinden olan Kırgızistan askeri işbirliğini giderek güçlendirdi. Yüzlerce Kırgız askeri personeli Türkiye'de eğitim görmüş ve 2012 yılında Cumhurbaşkanı Atambayev'in ziyaretiyle bu kontenjan artırılmış. 2019'da Türkiye, Kırgız kuvvetlerine 5 yıllık askeri yer tahsisi hakkı tanımış ve düzenli askeri teçhizat yardımları sağlamıştır. Kırgızistan, Türk savunma sanayi ürünlerinden zırhlı araçlar, Bayraktar TB2 SİHA ve İHA, Akıncı TİHA, Anka ve Aksungur modelleriyle Roketsan mühimmatları gibi modern ekipmanları satın alıyor. 2022 yılında SİHA'lar Kırgız-Tacik sınır çatışmalarında etkili olmuş, Kırgızistan'ın üstünlük sağlanmasına katkıda bulunmuş.
Türkiye ve Azerbaycan arasındaki askeri işbirliği Azerbaycan'ın envanterinde birçok Türk yapımı modern silah ve sistemin yer almasını sağladı. Bu sistemler arasında SOM B1 seyir füzesi, Kaplan balistik füzesi, TR-300 kasırga, çok namlulu roket atar ve Sakarya topçu roketi gibi uzun menzilli silahlar bulunuyor. Ayrıca Bayraktar TB2 SİHA gibi silahlı insansız hava araçları Azerbaycan ordusunun operasyonel kabiliyetlerini artırmakta. Diğer önemli sistemler arasında orta ve uzun menzilli tank savarlar, MAM-L tipi lazer, güdümlü raketler, muhafız uzaktan kumandalı top sistemi ve askeri elektronik haberleşme ile istihbarat altyapıları yer alıyor. Kara, deniz ve hava savunma sistemleriyle Azerbaycan ordusu özellikle 2020 Karabağ Savaşı'nda Ermeni kuvvetlerine karşı önemli başarılar elde etti. Türk yapımı SİHA'lar savaşın sonucunu etkileyen kritik bir unsur oldu ve Azerbaycan'a teknolojik üstünlük sağladı. Türkiye ve Türk devletleri arasında düzenlenen ortak tatbikatlar bölgedeki askeri işbirliğini güçlendirmek ve ortak savunma kapasitelerini geliştirmek açısından büyük önem taşıyor. Türkiye ve Azerbaycan 2023 yılında kara, deniz, hava ve özel kuvvetlerinin katılımıyla Kardeş Yumruğu tatbikatını gerçekleştirdi. Bir diğer tatbikat hava operasyonlarında işbirliği ve koordinasyonunu geliştirmeyi hedefleyen Turas Kartalı tatbikatıydı. Bozkır Kartalı tatbikatı ise Türkiye ve Kazakistan arasında düzenlenerek iki ülkenin özel kuvvetleri arasındaki işbirliğini artırmayı hedefledi. Türkmenistan'la Türkiye arasında düzenli olarak ortak askeri tatbikat yapılmamakta. Ancak iki ülke arasındaki askeri işbirliği kapsamında savunma sanayi ve eğitim alanlarında işbirlikleri sürdürülüyor. Türkmen tarafının genelde tarafsızlık politikası dolayısıyla büyük çaplı uluslararası askeri tatbikatlarda yer almadığını belirtmek gerekir. Özbek-Türk ortak tatbikatı Özbekistan'ın Tirmiz şehrinde gerçekleştirildi. Bu tatbikat özel harekat kuvvetleri odaklı operasyonel becerileri geliştirmeyi amaçlıyordu. Tatbikatta yakın dövüş, özel atış teknikleri ve taktik operasyonlar gibi konular işlendi. En son Birleştik 2024 tatbikatı Kazakistan'da düzenlendi. Bu tatbikata Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan katıldı. Tatbikat deniz, kara ve hava kuvvetlerinin savaş senaryolarında nasıl hareket edeceğini test etti. Bu tatbikatlar Türk dünyasının askeri kapasitelerini ve işbirliğinin geliştirilmesi açısından önemli bir yere sahip. Türk devletlerinin NATO benzeri bir ortak ordu kurma fikri tarihsel ve stratejik bir potansiyele sahip. Türk devletleri arasında böyle bir ordunun kurulması mümkün. Ancak bunun gerçekleşmesi güçlü bir siyasi iradeye ve kararlılığa bağlı. Türk Devletleri Teşkilatı'nın artan işbirliği bu fikri teoriden pratiğe dönüştürmek için sağlam bir zemin oluşturuyor. Egemenlik haklarına saygı ve her devletin bağımsız karar alma hakkının korunması bu sürecin temel taşları. Türk devletleri arasında güvenlik tehditleri konusunda bazı ortak noktalar olsa da her ülkenin öncelikleri farklı. Ancak artan askeri işbirliği, ortak tatbikatlar ve bölgesel tehditlere karşı dayanışma bu farklılıkları bir uyum içinde yönetebilir. Rusya ve Çin gibi güçlerin Orta Asya'daki etkisi düşünüldüğünde böyle bir girişim bölgesel dengeleri değiştirebilir. Ancak Türk devletlerinin bağımsız politikaları ve birbirleriyle artan diplomatik bağları bu olası engelleri aşabilecek kapasitede. 6 Kasım 2024'te gerçekleşen Bişkek zirvesi Türk dünyası için tarihi bir adıma sahne oldu. Selçuklu yıldızıyla çevrili yeni bayrak Türk milletlerinin tarihsel bağlarını simgelerken ortak marş, alfabe ve kültürel projelerde birlikteliği pekiştirme çabalarını yansıtıyor. Yeni bayrak ve planlanan projeler akıllara şu soruyu getiriyor. Tüm bu adımlar ortak bir orduya mı işaret ediyor? Türk devletlerinin tarihi birikimi, siyasi yakınlaşması ve günümüzde artan askeri işbirliği belki de bu sorunun cevabını yakın zamanda şekillendirecek. Türk devletlerinin istikrarını tehdit eden güvenlik sorunları arasında terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı ve radikal grupların yayılması öne çıkmakta. Bu tehditler bölgenin jeopolitik konumu ve mevcut güvenlik altyapısının zayıflıkları nedeniyle daha karmaşık bir hale geliyor. DAEŞ-Horasan, Türkistan coğrafyasındaki güvenlik ortamını tehdit eden en önemli unsurlardan biri. Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan ve Tacikistan gibi Türk devletlerinde iç sorunların etkisiyle DAEŞ-Horasan'ın etkisi genişlerken Türkiye ve Azerbaycan gibi Türk devletleri bu tehdidi hem bölgesel hem de uluslararası bağlamda değerlendiriyor.
DAEŞ Horasan'a en çok katılım Tacikistan ve Özbekistan'dan. Kırgızistan'la Tacikistan arasındaki sınır çatışmaları bölgesel istikrarı olumsuz etkiliyor ve bu radikal grupların bu boşluklardan faydalanmasına olanak tanıyor. Bu ülkelerden savaşçılar DAEŞ saflarına katılarak güvenlik tehditlerine neden oluyorlar. Afganistan dünya uyuşturucu üretiminin yaklaşık %80'ini karşılıyor. Türkistan coğrafyası bu uyuşturucunun Avrupa'ya ulaştırılmasında ana güzergahlardan biri. Türkmenistan ve Özbekistan sınırları Afganistan'la doğrudan bağlantıları nedeniyle kaçakçılık rotalarının kritik parçaları. Bu kaçakçılık güzergahı yalnızca bir tranzit bölge olarak kalmamakta, aynı zamanda yerel pazarların büyümesine ve uyuşturucu kullanımının artmasına neden oluyor. Türk devletlerinin güvenlik tehditlerine karşı birleşik bir savunma stratejisi geliştirmesi bölgesel istikrar açısından kritik önem taşıyor. Özellikle DAEŞ Horasan ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi ortak sorunlar daha kapsamlı bir askeri, istihbarat ve sosyal politika entegrasyonu gerektiriyor. 2020'deki 2. Karabağ Savaşı, Azerbaycan'ın 30 yıla yakın süredir işgal altında olan topraklarını geri alarak tarih yazdığı bir mücadele oldu. Türkiye'nin bu süreçteki desteği hem Azerbaycan ordusunun dövüş kabiliyeti hem de Türk savunma sanayisinin başarısıyla savaşın gidişatını değiştirdi. Savaşın en dikkat çekici unsurlarından biri Türkiye'nin sağladığı Bayraktar TB2 SİHA'larının Azerbaycan ordusu tarafından etkin bir şekilde kullanılması oldu. Bu insansız hava araçları Azerbaycan'ın operasyonel üstünlük sağlamasında kritik bir rol oynamış, Ermenistan'ın yaklaşık 4 milyar dolarlık askeri teçhizat kaybetmesine yol açmıştı. ABD'li ve Avrupalı savunma stratejistleri bu çatışmayı İHA'ların savaş doktrinlerini değiştirdiği bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Alman Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, 2. Karabağ Savaşı'nı ilk İHA Savaşı olarak tanımlayarak Türkiye'nin savunma teknolojilerindeki ilerlemesini vurguladı. 2. Karabağ Savaşı sırasında Türkiye'nin F-16 savaş uçaklarını sahada kullandığına dair iddialar özellikle Fransa, ABD ve Rusya gibi ülkeler tarafından sıkça gündeme getirildi. Gelin Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından bu iddiaların çürütülmesine bakalım. Aliyev'in bu açıklaması hem diplomatik bir zarafet hem de stratejik bir kararlılık taşıyordu. Şanlı Azerbaycan ordusu yalnızca modern teçhizatla değil, aynı zamanda gösterdiği üstün dövüş kabiliyeti ve stratejik planlamayla da zaferi sağladı. Türkiye'nin yıllardır verdiği askeri eğitimler, özellikle Azerbaycan özel birliklerinin harekat yeteneklerini artırarak sahada fark yarattı. Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı 3. Ordu, Nahçıvan'da Azerbaycan askerlerini eğiterek bu başarıya katkıda bulundu. Azerbaycan askerinin cesareti ve Türk İHA'larının teknoloji alanındaki başarısı, Türk dünyasında yeni bir dönemin kapısını aralayarak stratejik işbirliğinin zaferle taçlandırdı. Rusya, ABD ve Çin, Türkistan'daki Türk devletlerine farklı silah sistemleri ve askeri teçhizatlar sunarak bölgesel güvenlik ve istikrarı etkiliyor. Rusya geleneksel olarak daha ağır silahlar, zırhlı araçlar ve hava savunma sistemleri sağlarken ABD modern savaş uçakları, İHA'lar ve taktik silahlar sunuyor. Çin ise ekonomik bağları ve stratejik çıkarları doğrultusunda Türk devletlerine daha çok zırhlı araçlar, hava savunma sistemleri ve insansız hava araçları tedarik etmekte. Rusya, dünyanın en popüler ana muharebe tanklarından olan T-72 ve T-90 tankları Kazakistan'a temin ediliyor. Ayrıca Rusya'dan alınan S-300 ve S-400 hava savunma sistemleri de savunma kapasitesini güçlendiriyor. Kazakistan, Rusya'dan BTR-80 ve BTR-82A tipi zırhlı araçlar da tedarik ediyor. Kazakistan, ABD'den ayrıca radar sistemleri ve hava savunma ekipmanları alırken Çin'den insansız hava araçları ve zırhlı araçlar satın alıyor. Kırgızistan'da Rusya'dan BTR zırhlı araçları ve özellikle Pantsir S-1 ve S-300 alımları yapmakta. Kazakistan 2,4 milyar dolarla en büyük bütçeye sahip. Özbekistan 2 milyar dolarlık bütçesiyle 2. sırada. Bu rakamlar Kazakistan ve Özbekistan'ın Orta Asya'daki en güçlü askeri güçler olduğunu gösteriyor. Kazakistan özellikle bütçesi ve hava kuvvetleriyle öne çıkarken Özbekistan topçu gücünde lider durumda. Türkmenistan ise tank ve zırhlı araç sayısıyla dikkat çekiyor. Azerbaycan son yıllarda savunma tedarikinde önemli bir değişim yaşamış durumda. Geçmişte Rusya ve İsrail'den yoğun bir şekilde savunma ürünü temin eden Azerbaycan, 2021'den itibaren Türkiye'den yaptığı alımları artırdı. Bayraktar TB2 SİHA'ları, T-129 atak helikopterleri, zırhlı araçlar ve hassas güdümlü mühimmat gibi modern sistemlerle Türk savunma sanayisiyle tedariki artırdı. Bu durum Azerbaycan'ın savunma ihtiyaçlarında çeşitlilik sağlarken Türkiye ile askeri işbirliğini de güçlendirdi. Peki sizce bölgedeki Türk devletlerinin ortak askeri işbirliğini derinleştirmesi veya bir ortak Türk ordusu kurulması mümkün ve sürdürülebilir bir seçenek olabilir mi?
Bu içeriğimizde Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde savunma alanında atılan adımların, ortak tatbikatların ve askeri işbirliği anlaşmalarının önemine dikkat çekeceğiz. GZT'yi takipte kalın.